Merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi harika bir yeleğimiz var. Yeleğimizi sizlerle beraber çalışacağım. Reglen artırım harika bir roba çalıştık. Reglen artırımda. Yeleğim 1 yaş için su yeşili. Video içerisinde ipin renk numarasını ve özelliklerini veriyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yeleğimizi çalışmaya başlıyoruz. Yeleğim için ben 79 ilmek attım. 15 ilmek bir ön yaka, 3 ilmek reglan artırım ilmeğim, 7 ilmek kol için ayırmış olduğum ilmeklerim, 3 ilmek reglan artırım ilmeğim ve 23 ilmek yeleğin arka sırt bölümü, 3 ilmek diğer reglan artırım ilmeğim, diğer kol ilmeğim 7 ilmek, reglen artırım ilmeğim yine 3 ilmek ve diğer yaka 15 ilmek. Hani videom çok uzamasın diye ben 79 ilmeğimi attım. Şu başladığım sırayla beraber örgümün ön yüzünde 4 diş haroşa sırası oluşturdum, geldim her zamanki gibi haroşa çalıştığım yakalarda. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden çalışacağım. Yalnız bundan önce hemen ipimi şöyle size tanıtayım. Lamia Baby Boom antipiyelik bir ip. 100 gramı 250 metre. Renk numarasında istiyorsanız Color 1443 lot 121. Benimle aynı renk, aynı marka çalışmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ama renk numarası genellikle sorulduğu için o yüzden ipimi sizlere tanıtıyorum. Şöyle ben ipimi kenara alıyorum. Şişim 3 numara. Sizler dilerseniz 3,5 numarayla da çalışabilirsiniz. Benim elim rahat olduğu için 3 numarayla çalışıyorum. Siz elinizin ayarına göre şiş numarasını ayarlayınız. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ben haroşa ilmeklerimi ters ilmeklerle oluşturuyorum, biliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Örgümün arka yüzünden bir sıra haroşa oluşturacağım. Çünkü 3 sıra oldu. 4 sırada arka yüzden oluşturacağım arkadaşlar. Örgümün ön yüzünden reglan artırıma geçeceğiz ve reglan modelimize geçeceğiz. Turuncu ayraca kadar böyle ayraçlarla ayırdım. Turuncu ayraca kadar şimdi haroşa sıramı örüp geliyorum. Turuncu ayraçta yaka düşürme tekniğini çalışacağız arkadaşlar. Turuncu ayraca kadar örgümün arka yüzünden ilerledim, geldim. Ayracımı bu şişime alıyorum. Şimdi burada 15 ilmeğim var, biliyorsunuz. Bunun 2 ilmeğini yaka düşürmeye alıyorum. Ters ilmeklerle ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bebek ve çocuklarımızda yaka düşürme tekniğini unutmayalım arkadaşlar. Şimdi ipim arkada. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırıyorum. Burada bir ip uzantısı olmasın diye bir ilmek düz ördüm. Şimdi ayracımı alıyorum kenara. Bir doladım, artırdım. Bakın burada 3 ilmeğim var. Reglen artırım ilmeğimde şu 2 ilmeğimi aldım. Şu öndeki ilmeği şişime arkadan taktım. Şöyle arkaya aldım. Ortadaki ilmeği öne aldım. Bu şekilde. Arkadaki ilmeğim de düz. Şimdi bu 3 ilmeğin içerisinden şöyle bir ilmek aldım. Bir doladım, 2. Tekrar bir ilmek aldım. 3. Bir doladım, artırdım. 7 ilmek kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeğimi düz örüyorum. Ayracıma geldim. Kenara aldım. Bu 3 ilmek reglan artırım ilmeğim. Bir doladım, artırdım. Yine bu 2 ilmeğimi bakın bu şişime aldım.
Şu öndeki ilmeğimi arkadaki şişime, bakın arkadan şöyle şişimi taktım. Ortadaki ilmeğimi öne yer değiştirdim. Şişime taktım tekrar. Bu 2 ilmeğim, bir de arkadaki ilmeğim 3. Üçün içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım 2. Aynı 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 3. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Ve şu ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümündeki 23 ilmeğimi düz örüyorum. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Bu ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Bu 2 ilmeği şişime aldım. Bakın. Şu öndeki ilmeği arkaya alıyorum. Şöyle arkadan. Ortadaki ilmeği şöyle önden yer değiştirdim. Diğer şişime taktım. Arkada bir ilmeğim var. Bakın bu 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım toplamda. Bir doladım. Aynı 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum 7 ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim. Bu 2 ilmeğimi şişime aldım. Bakın şu öndeki ilmeği arkadan alıyorum. Bu ortadaki ilmeği yer değiştirdim şöyle üstte. Bu 2 ilmek. Bir de arkada 3 ilmek. Bakın 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım 2. Bir ilmek daha aldım. 3. 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmeğimi aldım. Bir doladım. Burada 3, 6, 9, 12, 15 ilmeğim var. 2 ilmeğimi, kısa satır ilmeğimi aldım. Kaldı 13 ilmeğim. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpim önde. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerim ters. Bakın. 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek aldım. O ilmeklerim de ters. Ve ajur ilmeklerim de ters. Bakın burada da yine ajur ilmeğim ters. Şu ilmekleri karıştırmadan örelim. Bu 3 ilmeğin içerisinden aldığım 3 ilmeğim de ters. Ve ajur ilmeğim ters. Bu şekilde diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Bu 2 ilmeğim kısa satır ilmeğine aitti. Burada 13 ilmeğim vardı. 2 ilmek daha aldım. Burada kaldı 11 ilmeğim. Bunun 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Şöyle 3, 6, 7 ilmeği. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Reglan artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerimi ördüm. Bakın şimdi burada dolayarak artırmıyorum. Şu artırmış olduğum ajur ilmeğim değil mi? Bu ilmeğim burada toplamda 5 ilmek oluştu. Bu 1. Bir de bu 2. 2 ilmeğin içerisinden bir doladım 2 ve bir ilmek daha aldım 3. Bu sefer artırmamızı bu şekilde yapıyoruz robada. Dolayarak değil, 2 ilmeğin içerisinden 3 ilmek alarak. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi yine burada bir 2 ilmeğim var. Bir ilmek bu reglen artırım ilmeğime ait, bir ilmek de ajur ilmeğim. Bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Robamız yıldız roba tekniği. Bu da farklı bir yıldız arkadaşlar. Dolamıyorum. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Bu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ajur ilmeğim, bir de
Reglen artırım ilmeğim bak. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden tekrar bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Burada reglen artırım ilmeğimi çalışmış oldum. Dolayarak değil, ilmek içinden alarak. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Burada yine bir ilmek reglen artırım ilmeğim, bir ilmek de ajur ilmeğim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek alarak reglen artırım ilmeğimi tamamlamış oldum. Şimdi yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Birazcık hızlı geçiyorum burayı. Diğer reglen artırım ilmeğime kadar. Evet, reglen artırım ilmeklerime geldim. Bakın bu ajur ilmeğim. Burada 5 ilmek oluştu biliyorsunuz. Bir ajur ilmeğim, bir de reglen artırım ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın bu sefer dolayarak ilmek almıyorum. İlmek içinden ilmek alarak artırıyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden tekrar bir ilmek aldım. Roba artırım ilmeğini çalışmış olduk. Hem de robadaki modelimizi. Ortadaki bir ilmeğimiz düz. Burada bir ilmek reglen artırım ilmeği, bir ilmek ajur. Bu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek alarak yine artırma işlemimizi yaptık. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime geldim. Burada yine 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Reglen artırımı bu şekilde tamamladım. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bu 2 ilmeğin içerisine yine bir doladım. Pardon, bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmekten bir ilmek daha aldım. Burada da 2 ilmekten 3 ilmek alarak reglen artırım işlemini tamam etmiş oldum. 1 2 ilmek yaka düşürme ilmeğimi ördüm. Burada 13 ilmeğim vardı. 2 ilmek daha aldım. Kaldı 11 ilmeğim. 11 ilmeğin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Evet, yeleğim hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına model olarak da renk olarak da uygun arkadaşlar. Sizler istediğiniz renkte çalışabilirsiniz, tekrar ediyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Örgünün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Örgünün arka yüzünden farklı bir işlem yok. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Diğer yakadaki şu yaka düşürme ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Kısa satır ilmeklerime geldim. 2 ilmek daha alıyorum kısa satır ilmeklerimden. Burada 3, 6, 9 ilmeğim kaldı. 11 ilmeğim kalmıştı. 2 ilmek aldım. 9 ilmek kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim arkada, dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Reglen ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. 3 ilmek reglen artırım ilmeğime geldim. Şu 2 ilmeğimi şöyle aldım. İlmeklerimin yönünü değiştim. Bu 2 ilmeğim. Bir ilmek de arkada 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek almadan önce bir doluyorum, artırıyorum. Bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeklerin içerisinden bir ilmek daha aldım. Bir doladım, artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Diğer reglen artırım ilmeğime kadar. Bu sırayı da baştan sona beraber çalışalım. Üç ilmek reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım.
Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Bakın. Öndeki ilmeğim arkaya, ipimin katını aldım. Ortadaki ilmeğim şöyle önden yer değişti. Bu 2 ilmek. 1 ilmek de arkada. 3 ilmek. 3 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. 1 doladım. Tekrar 3 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar. Reglen artırım ilmeğime geldim. 1 doladım. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Buna artık aşinayız. 2 ilmek. Bir de arkada 3. 3 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Şu dolamış olduğum ilmeğim reglen artırım. Ajurla artırdım. 1 doladım. Aynı 3 ilmeğin içerisinde 1 ilmek daha aldım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 doladım. Kısa satır ilmeklerime kadar geldim. Burada 3, 6, 9, 11 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Burada kaldı 9 ilmeğim. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Sıkılaştırdım, bir ip uzantısı olmasın diye. Ve yeleğimin arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Diğer yaka düşürme ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, geldim kısa satır ilmeklerime kadar. Şimdi burada 3, 6, 9 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi aldım. 7 ilmeğim ön pat ilmeğime ait. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerimle ajur ilmeğime kadar devam ediyorum. Robo modelimde bir modeli tamamladım. Şimdi ikinci modeli tamam edeceğim. Ajur ilmeğime geldim. Burada ajur olarak artırmıyoruz. Şu bir ajur ilmeğim, bir de 3 ilmek reglen artırım ilmeğime ait. Bir ilmek aldım içerisinde. Bir doladım. Bir ilmek daha aldım. 3. 2 ilmekten 3 ilmek alarak artırma işlemi yaptım. Ortadaki bir ilmeğim düz. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım. 3. Burada da artırma işlemini yaptım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ajur ilmeğime geldim. Yine burada ajur ilmeğimde şurada ipimin katını almışım. Onu bir düzelteyim. Evet. Şu şekilde. İpimin katını almışım. Düzelttim arkadaşlar. Allah canıma aldı. Ajur ilmeğime geldim. Burada bir ajur ilmeğim, bir de reglen artırım ilmeğimden. Bakın. 2 ilmeğimden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmek içerisinde bir ilmek aldım. 2 ilmekten 3 ilmek alarak reglen artırım ilmeğimi tamamladım. Ortadaki bir ilmeğim düz. Tekrar bu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek, bir doladım. Tekrar aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak burada da reglen artırım ilmeğimi tamamladım. Yeleğimin arkası sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Burayı hızlı geçiyorum.
Bu sırayı da baştan sona kadar beraber çalışıyoruz örgünün ön yüzünden ve ajur ilmeğime geldim. Bir ilmek ajur ilmeğim, bir ilmek de reglen artırım ilmeğim. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Burada reglen artırım ilmeğimi tamamladım. Ortadaki bir ilmeğim düz. Bu 2 ilmeğimin içerisinden bir reglen artırım ilmeğim, bir de ajur ilmeğim. Bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım. Burada da reglen artırım ilmeğimi tamamladım. Kol ilmeklerimi örüyorum. Ajur ilmeğime kadar ve ajur ilmeğime geldim. Bu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, bir doladım. Aynı 2 ilmekten bir ilmek aldım. Reglen artırımı tamamladım. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Burada da reglen artırım ilmeğimi tamamladım. Ve kısa satır ilmeklerime geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. 9 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım. Burada da 7 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4 sefer yaka düşürme çalıştık. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Bir sıkılaştırdım ve tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Orada ilik yeri açacağız. Örgümü ilerlettim. Tüm ilmeklerimi ters örerek örgümün arka tarafından 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. Ön pat ilmeklerim haroşa, haroşalarım ters ilmeklerle 1, 2, 3. Her zamanki gibi kolay ilik yeri açıyoruz. 3 ilmek ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Ve diğer 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. İki model çalıştık. Bakın burada arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane daha reglanda hemen anlatayım. Düz ilmeklerimle geliyorum. Reglan artırım ilmeğime kadar. Şu ortadaki 3 ilmeğim hep sabit. Reglan artırım ilmeğim. Bir doladım. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. 2 ilmek, bir de arkada 3. 3 ilmekten bir ilmek aldım. Bir doladım. Tekrar 3 ilmekten bir ilmek aldım. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Şu iki modelde örgünün ön yüzünden tamamen anlattım, biliyorsunuz yıldız roba tekniğimizi. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Artık burada anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Robada şöyle robamızın duruşuna bakalım. Robamız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şöyle anlatayım. Yıldız modelden 10 model çalışacağım. 10 modelde 20 sefer artırıyoruz. Bir sefer dolayarak, bir seferde ilmek içerisinden alarak. Örgümün ön yüzünden 14 haroşa sırası oluşacak. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi çalışacağım. Yani toplamda 20 artırıp çalışıp geleceğim. Daha sonra kol ve beden ayrım için haroşa kısmını yine beraber çalışalım.
Robayı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim. 10 modelde 20 sefer artırdım. Bir modelde 2 sefer artıyorum. Yıldız roba tekniği çalıştık. Bu yeleğimizde örgünün ön yüzünden 14 haroşa sırası oluştu. Arka yüzünden gelirken ilik yerinde açtım. İlmek sayılarında sizlere vereyim arkadaşlar. 35 ilmek bir ön yaka, 50 ilmek kol, 61 ilmek yeleğin arka sırt bölümü, 50 ilmek kol, 35 ilmek bir yaka. Toplam ilmeğim 231 ilmek. Elde ettiğim ilmeği. Roba yükseklik ölçüsünde alıyorum. 13 santimde roba yükseklik ölçüm. Şimdi kol ve beden ayrımı için haroşa bölümüne geçeceğiz. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Yedi ilmek ön pat ilmeğimden sonra şu ayraca kadar düz ilmeklerle devam edeceğim. Bakın biraz önce o ayrıntıyı anlatmayı unuttum. Reglen artırım ilmeğim 3 ilmekti değil mi? Bakın 3 ilmeğin 2 ilmeğini kola verdim. 1 ilmeğini ön yakaya. Diğer tarafta da yine 2 ilmek kol, 1 ilmek arka, 1 ilmek arka, 2 ilmek kol. Aynı şekilde artırdım arkadaşlar. Paylaşımları yaptım pardon. Şimdi düz olarak gri ayracıma kadar örüyorum ilmeklerimi. Gri ayracıma geldim. Ayracımı diğer şişime alıyorum. Kol ilmeklerimi haroşa örüyorum. Haroşamı biliyorsunuz ters ilmeklerle örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi turuncu ayraca kadar kol ilmeklerimi haroşa örüp geliyorum. Turuncu ayraca kadar ördüm geldim. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Burada kol ilmeklerimi haroşa öreceğim. Bedende örmeyeceğim. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Örgümün arka yüzünden de haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Şu gri ayraca kadar kol ilmeklerimi örüp geliyorum. Gri ayraca kadar ördüm geldim. Artık bu ayracımı alıyorum. Kenara örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünden de haroşa ilmeklerimle devam ediyorum.
Kol ilmeklerinde örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşa oluşturdum. Geldim. Şöyle ipimi öne alıyorum. Tığ ile kapatıyorum arkadaşlar. Bakın şu 1, 2. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İpim önde. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Ters ilmeklerle kapatarak bir sıra daha haroşa elde etmiş oldum. Hani tığ ile daha pratik, daha çabuk ilmekler kapatılıyor. Dilerseniz tabii ki şiş ile de kapatırsınız. Nasıl alışıksanız o şekilde. Ben hem tığ ile hem de şişle ilmekleri kapatıyorum. İlmekleri kapatırken sıkmayalım. Kol ağzı daralmasın arkadaşlar. Hani ne çok sıkı ne de çok gevşek. Örgüyü nasıl ördüysek aynı ayarda da ilmeklerimizi kapatalım. İlmekleri kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi şöyle birleştiriyorum kolu. Şimdi kolu birleştirdim. Buradaki son kapatmış olduğum ilmeğimi alıyorum. Şu şekilde aldım. Burayı kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Burası tamam. Şimdi bir bakın bu haroşadan ve bir de bu haroşadan aldım. Sık iğne ile birleştirdim. Yine bir buradan ilmekleri şaşırmayalım ve bir de karşıdan. Aynı şekilde devam edelim. Karşıdaki ilmeğimizi şaşırmayalım. Alıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Son ilmeğimi de kapattım. Bakın bu şekilde kol ilmeğimi kapattım. Şimdi burada bir ilmeğim var. Kol ilmeklerimi kapattıktan sonra şu şişimi alıyorum. Ve şişime taktım. Bu şekilde bak. Devam ediyorum. Yeleğimin arka sırt bölümünden düz ilmeklerle. Bu yeleğimizde kolu farklı bir şekilde kapattım. Bakın böyle arkadaşlar. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim. Ters ilmeklerle ilmek sayımı da ayarladım. 2 ilmek artırdım kol altlarında, toplamda 135 ilmek elde ettim. Şimdi örgümün ön yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa
örüyorum. Burada hemen model çalışmasına geçiyoruz. 3 ilmekten oluşuyor modelimiz. Bakın şöyle bir ilmek aldım arkadan. Bir ilmek de normal aldım. 2. Bir ilmeğin içerisinden 2 düz ilmek. Bakın. 2 ilmek ters. Bu bir ilmeğin şöyle normal değil. Arkadan alıyorum. Bakın. Bir ilmek. Bir de normal şekilde ilmek alıyorum. 2. Ve 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra yine 3. ilmeğimi bakın. İlmeğin arkasından şişimi takıp bir ilmek alıyorum. Bir ilmek de normal ilmeğin içerisinden aldım düz olarak. Ve 2 ilmek ters. Tekrar bu bir ilmeğin şöyle arkasından bakın yavaşça anlatayım. Bir ilmek aldım içinden. Bir ilmekte normal ilmek alıyormuş gibi tekrar aldım 2. Bir ilmeğin içerisinden 2 ilmek. Ve 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmeğin yine şöyle arkasından şişimi taktım. Bir düz ilmek. Bir de normal ilmek alıyor gibi aldım. 2. Ve 2 ilmek ters. Bir ilmeğin yine arkadan şişimi taktım. İlmek aldım. Bir de normal ilmeğin arasından ilmeğimi aldım. Bir ilmekten 2 düz ilmek. Ve 2 ilmek ters. Bir ilmeğin yine şöyle arkadan şişimi taktım. Bir ilmek aldım. Bir de normal ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters ilmeğimi aldım. Bir ilmeğin yine şöyle arkadan ilmeğimi taktım. Bir ilmek aldım. Bir de normal ilmek içerisinden düz ilmeği. Farklı bir teknik yok anlatabileceğim. Bu şekilde ilerliyor modelimiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Sıra sonunda yine şu 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibindeki son modeli beraber çalışıyoruz. Hep işlem tekrarı. Sıra sonundaki son modeli beraber yapalım dedim ama yine burada da birkaç modeli beraber yapalım. Şu 2 ilmek ters ilmekten sonra bir ilmeğin içerisinden bakın şişimi ilmeğin arkasından taktım. Bir ilmek bir de normal. 2 ilmek aldım. 2 ilmek ters. Yine bu ilmeğimin 3. ilmeğimin şişimi arkadan takıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir de normal ilmek alır gibi. Düz. 2 ilmek ters. Bakın son ilmeğim şişimi şöyle arkadan taktım. İlmeğim bir ilmek. Bir de normal ilmek alır gibi. 2 ilmek düz ilmeğimi aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Sıra başında da şöyle 2 ilmek düz ilmekle başladım. Bir ilmeğin içerisinden sıra sonuna da aynı şekilde denk geldi. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Şimdi bu bir ilmeğin içerisinden 2 ilmek düz çıkarmıştık ya. Bu 2 ilmeği birden ters alıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 2 ilmek düz. Bu örgümün ön yüzünde tersti bu ilmeklerim. 2 ilmek düz. Bir ilmeğin içerisinden 2 ilmek almıştık. Bakın bu ilmekler zaten şöyle bitişik. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters. Artırdığımız ilmeği tekrar eksilttik. 2 ilmek düz. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım ve daha sonra 2 ilmek düz. Bakın tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek alıyorum. 2 ilmek düz örgümün arka yüzünden.
Burada bakın bitişik olan 2 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmek ve 2 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Modelimiz her 4 sırada bir kendini yeniliyor. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu 2 sıra işlem yapıyoruz. Modelde 2 sıra işlem yapmıyoruz. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Ve daha sonra örgümün ön yüzünden gördüğüm tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Bak bu sıra hiçbir işlem yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar yani 7 ilmek ön pat ilmeğe kadar düz ilmeklerle devam ediyoruz. Daha sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum ters ilmeklerle. Sıra sonuna geldim ve sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar 7'şer ilmek ön pat ilmeklerim de dahil olmak üzere tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Tüm ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Burada bir modeli tamamladık. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Hemen 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinden şu şekilde bakın ilk modelde çalıştığımız gibi şöyle ilmeğin arkasından şişimi taktım. Bir ilmek aldım. Bir de normal ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bir ilmekten 2 ilmek ve 2 ilmek ters. Üçüncü ilmeğimin arkadan şişimi taktım. Bir ilmek aldım. Bir de normal ilmek içerisinden aldım. Ve tekrar 2 ilmek ters. Ve üçüncü ilmeğimin içerisinden şişimi arkadan taktım. Bir ilmek bir de normal ilmeğin içerisinde. 2 ilmek ters. Anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Modelimiz hep aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. 2 ilmek ters. Bir ilmeğin şişimi arkadan takıyorum. İçerisinden bir düz ilmek bir de normal arasından bir düz ilmek. Bu şekilde örgümü sıra sonuna kadar ilerletiyorum. Kolay bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız gayet rahatlıkla çalışır ve çabuk ilerleyen bir model. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. İkinci modelin ilk sırasında çalıştım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşa ilmeğimin dibinde şu 2 ilmek var ya, bir ilmeğin içerisinden 2 ilmek aldım. Bitişik zaten kendini belli ediyor. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters, 2 ilmek düz, daha sonra 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters, 2 ilmek düz,
2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters alıyorum. 2 ilmek düz ilmek ve 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna geldim ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim önde, baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra örgümün ön yüzünden hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece düz ilmeklerle ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Düz ilmeklerle 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgünün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm, geldim. Bu şekilde devam ediyor modelimiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken 7 ilmek ön pat haroşa ilmeğin dibinden hemen model çalışmasına başlamak ve ilmeklerin yerini kaydırmamak. İlmek kaydırmadığınız zaman bu şekilde harika bir yelek elde edersiniz. Şimdi hemen şöyle yeleğimize bir bakalım. Yeleğimiz bu şekilde devam edecek. Yeterli bir ölçüye gelene kadar ben örüp geleyim arkadaşlar. Daha sonra etek ucundaki haroşa lastik kısmını beraber çalışalım. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim arkadaşlar. Kaç model çalışmışım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 model çalıştım. Ben biraz uzun yapıyorum her zaman için çocukların hani sırtı beli açılmasın diye. Son ilik yerimi de bak örgünün arka tarafından gelirken açtım. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Lastik çalışmamız da haroşa arkadaşlar. Modelin biliyorsunuz örgünün ön yüzünden bir sıra düz, arka yüzünden de bir sıra ters. Bu şekilde tam da haroşamıza denk geliyor. İpim önde, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber sıra sonuna kadar gördüğüm tüm ilmeklerim haroşa. Şimdi ben bazen toplayan modellerde ne yapıyorum? Etek ucuna haroşa ördüğüm zaman yeleğimizin bütününden 3 ilmek eksiltiyorum. Ama bu modelimiz ne açar ne toplar. Gayet ideal bir model arkadaşlar. Bunun için de hiçbir şekilde eksiltme yapmıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Haroşa ilmeklerimle 7 ilmek ön pat ilmeklerimde haroşa biliyorsunuz. Haroşa ilmeklerimi de ters örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde bak ipim önde, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örerek yine haroşa sırası oluşturuyorum. Bu şekilde örgünün ön yüzünden ve arka yüzünden haroşa sıraları oluşturarak örgünün ön yüzünden 3 sıra haroşayı oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 3 diş haroşamı oluşturdum geldim. Şimdi ilmeklerimi kapatalım. Bakın ipim önde, şöyle
2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar ipim önde. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu ilmek elimde sabit. Diğer şişime takıyorum. Bakın 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek alarak ters ilmeklerle örgümü kapatıyorum. Şimdi bu şekilde ilmeklerimi kapatayım. Düğmemi de dikip geleyim. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi de diktim geldim. 5 adet düğme diktim. 1,5 ip gitti arkadaşlar yeleğime. Şöyle bakın, nohut modeli. Harika bir yelek oldu. Roba tasarımı derseniz harika bir roba. Şimdi dilerseniz genişlik ve beden ölçüsünü alalım. Şöyle 27 santim beden genişliği. Evet, 27 santim. Hemen boy ölçüsünü de alalım. Enseden, bakın arka enseden alıyorum boy ölçüsünü. Basen üstü 35 santim. Yeleğim 1 yaş için uygun. Normalde 32 santim 1 yaşa yeterli. Ama bakın arkadaşlar. Şöyle ölçüyorum. 3 santim. Şurası bana 1 yaş için hani şöyle kısa geliyor. Çocuklar eğilip kalktıkça sırtı beli açılsın istemiyorum. Şimdi beni buraya kadar izlediyseniz videomu arkadaşlar, bir beğeni butonuna tıklayıp bir de yorum yapmayı unutmayın. İnşallah sizler de benimle beraber örersiniz. Bir dahaki videolarımızda ve bir dahaki içeriklerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.